18. Söz. Bu sözün iki makamı var. İkinci makamı daha yazılmamıştır. Birinci makamı 3 noktadır. Birinci nokta. Bismillahirrahmanirrahim. La tahsebennellezîne yefrahûne bimâ etev ve yuhibbûne en yuhmedû bimâ lem yef'alû felâ tahsebennehum bimefâzetin minel azâb ve lehum azâbun elîm. Nefsi emmâreme bir sille-i te'dib. Ey fahre meftun, şöhrete müptela, medhe düşkün, hotbinlikte bihemta sersem nefsim. Eğer binler meyve veren incirin menşei olan küçücük bir çekirdeği ve 100 salkım ona takılan üzümün siyah kurucuk çubuğu, bütün o meyveleri, o salkımları kendi hünerleri olduğu ve onlardan istifade edenler o çubuğa, o çekirdeğe medih ve hürmet etmek lazım olduğu hak bir dava ise, senin dahi sana yüklenen nimetler için fahre, gurura belki bir hakkın var. Halbuki sen daim zemme müstehaksın. Zira o çekirdek ve o çubuk gibi değilsin. Senin bir cüz-i ihtiyarın bulunmakla o nimetlerin kıymetlerini fahrin ile tenkis ediyorsun, gururunla tahrip ediyorsun ve küfranınla iptal ediyorsun ve temellükle gasp ediyorsun. Senin vazifen fahir değil, şükürdür. Sana layık olan şöhret değil, tevazudur, hacalettir. Senin hakkın medih değil, istiğfardır, nedamettir. Senin kemalin hodbinlik değil, hüdabinliktedir. Evet, sen benim cismimde, alemdeki tabiata benzersin. İkiniz hayrı kabul etmek, şerre merci olmak için yaratılmışsınız. Yani fail ve mastar değilsiniz. Belki münfail ve mahalsiniz. Yalnız bir tesiriniz var, o da hayrı mutlaktan gelen hayrı, güzel bir surette kabul etmemenizden şerre sebep olmanızdır. Hem siz birer perde yaratılmışsınız. Ta güzelliği görülmeyen zahiri çirkinlikler size isnat edilip, zat-ı mukaddese-i ilahiyenin tenzihine vesile olasınız. Halbuki bütün vazife-i fıtratınıza zıt bir suret giymişsiniz. Kabiliyetsizliğinizden hayrı şerre kalbettiğiniz halde, Halık'ınızla güya iştirak edersiniz. Demek nefisperest, tabiatperest gayet ahmak, gayet zalimdir. Hem deme ki, ben mazharım, güzele mazhar ise güzelleşir. Zira temessül etmediğinden mazhar değil, memer olursun. Hem deme ki, halk içinde ben intihab edildim, bu meyveler benim ile gösteriliyor. Demek bir meziyetim var. Hayır, haşa, belki herkesten evvel sana verildi, çünkü herkesten ziyade sen müflis ve muhtaç ve müteellim olduğundan en evvel senin eline verildi. Haşiye, hakikaten ben de bu münazarada Yeni Said, nefsini bu derece ilzam ve iskat etmesini çok beğendim ve bin barekallah dedim. İkinci nokta. Ahsene külle şeyin halakah ayetinin bir sırrını izah eder. Şöyle ki, her şeyde, hatta en çirkin görünen şeylerde hakiki bir hüsn ciheti vardır. Evet, kainattaki her şey, her hadise ya bizzat güzeldir, ona hüsnü bizzat denilir. Veya neticeleri cihetiyle güzeldir ki, ona hüsnü bir gayr denilir. Bir kısım hadiseler var ki, zahiri çirkin, müşevveştir. Fakat o zahiri perde altında gayet parlak güzellikler ve intizamlar var. Ez cümle. Bahar mevsiminde fırtınalı yağmur, çamurlu toprak perdesi altında nihayetsiz güzel çiçek ve muntazam nebatatın tebessümleri saklanmış ve güz mevsiminin haşin tahribatı, hazin firak perdeleri arkasında tecelliyat-ı celaliye-i sübhaniyenin mazharı olan kış hadiselerinin tazyikinden ve tazibinden muhafaza etmek için nazdar çiçeklerin dostları olan nazenin hayvancıkları vazife-i hayattan terhis etmekle beraber o kış perdesi altında nazenin taze güzel bir bahara yer ihzar etmektir. Fırtına, zelzele, veba gibi hadiselerin perdeleri altında gizlenen pek çok manevi çiçeklerin inkişafı vardır. Tohumlar gibi neşvunemasız kalan
birçok istidat çekirdekleri, zahiri çirkin görünen hadiseler yüzünden sümbüllenip güzelleşir. Güya umum inkılaplar ve külli tahavvüller birer manevi yağmurdur. Fakat insan hem zahirperest hem hodgam olduğundan zahire bakıp çirkinlikle hükmeder. Hodgamlık cihetiyle yalnız kendine bakan neticeyle muhakeme ederek şer olduğuna hükmeder. Halbuki eşyanın insana ait gayesi bir ise, saniinin esmasına ait binlerdir. Mesela, kudret-i fatıranın büyük mucizelerinden olan dikenli otları ve ağaçları muzır, manasız telakki eder. Halbuki onlar, otların ve ağaçların mücehhez kahramanlarıdırlar. Mesela, atmaca kuşu serçelere tasliti, zahiren rahmete uygun gelmez. Halbuki serçe kuşunun istidadı, o taslit ile inkişaf eder. Mesela, karı pek baridane ve tatsız telakki ederler. Halbuki o barit, tatsız perdesi altında o kadar hararetli gayeler ve öyle şeker gibi tatlı neticeler vardır ki tarif edilmez. Hem insan, hodgamlık ve zahirperestliğiyle beraber her şeyi kendine bakan yüzüyle muhakeme ettiğinden, pek çok mahz-ı edebi olan şeyleri hilaf-ı edep zanneder. Mesela alet-i tenasül-i insan nazarında bahsi hacalet haberdir. Fakat şu perde-i hacalet, insana bakan yüzdedir. Yoksa hilkate, sanata ve gayat-ı fıtrata bakan yüzler öyle perdelerdir ki, hikmet nazarıyla bakılsa aynı edeptir, hacalet ona hiç temas etmez. İşte menba-ı edep olan Kur'an-ı Hakîm'in bazı tabiratı, bu yüzler ve perdelere göredir. Nasıl ki bize görünen çirkin mahlukların ve hadiselerin zahiri yüzleri altında gayet güzel ve hikmetli sanat ve hilkatine bakan güzel yüzler var ki sanine bakar ve çok güzel perdeler var ki hikmetleri saklar ve pek çok zahiri intizamsızlıklar ve karışıklıklar var ki pek muntazam bir kitabet-i kutsiyedir. 3. nokta. İn kuntum tuhibbunallaha fettebi'uni yuhibbukumullah. Madem kainatta hüsnü sanat, bilmüşahede vardır ve kat'idir. Elbette Risalet-i Ahmediye aleyhissalatu vesselam, şuhud derecesinde bir kat'iyetle sübutu lazım gelir. Zira şu güzel masnuattaki hüsnü sanat ve zinet-i suret gösteriyor ki, onların sanatkarında ehemmiyetli bir irade-i tahsin ve kuvvetli bir talep-i tezyin vardır. Ve şu irade ve talep ise, o sanide ulvi bir muhabbet ve masnularında izhar ettiği kemalat-ı sanatına karşı kutsi bir rağbet var olduğunu gösteriyor. Ve şu muhabbet ve rağbet ise, masnuat içinde en münevver ve mükemmel ferd olan insana daha ziyade müteveccih olup temerküz etmek ister. İnsan ise şecere-i hılkatin zişuur meyvesidir. Meyve ise en cemiyetli ve en uzak ve en ziyade nazarı âm ve şuuru külli bir cüz'üdür. Nazarı âm ve şuuru külli zat ise o sanatkar-ı Zülcemal'e muhatap olup görüşen ve külli şuurunu ve âm nazarını tamamen saninin perestişliğine ve sanatının istihsanına ve nimetinin şükrüne sarf eden en yüksek, en parlak bir fert olabilir. Şimdi 2 levha, 2 daire görünüyor. Biri gayet muhteşem, muntazam bir daire-i rububiyet ve gayet musanna, murassa bir levha-i sanat. Diğeri gayet münevver, müzehher bir daire-i ubudiyet ve gayet vasi, cami bir levha-i tefekkür ve istihsan ve teşekkür ve iman vardır ki, 2. daire bütün kuvvetiyle 1. dairenin namına hareket eder. İşte o saniyin bütün makasıd-ı sanat perveranesine hizmet eden o daire reisinin ne derece
o sani ile münasebettar ve onun nazarında ne kadar mahbub ve makbul olduğu bilbedahe anlaşılır. Acaba hiç akıl kabul eder mi ki, şu güzel masnuatın bu derece sanatperver, hatta ağzın her çeşit tadını nazara alan inamperver sanatkârı, arş ve ferşi çınlattıracak bir velvele-i istihsan ve takdir içinde ber ve bahri cezbeye getirecek bir zemzeme-i şükran ve tekbir ile perestişkârane ona müteveccih olan en güzel masnuna karşı lakayt kalsın ve onunla konuşmasın ve alakadarane onu Resul yapıp, güzel vaziyetinin başkalara da sirayet etmesini istemesin. Kella, konuşmamak ve onu Resul yapmamak mümkün değil. İnned-dîne indallâhil İslam, Muhammedur Resulullah vellezîne ma'ah.